Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hamur açmasını bilmeyenler bile kolaylıkla oklava kullanmadan gözleme hazırlayabilir. Yapımı gerçekten çok kolay ve basit. Evet, tarifimi hiç bekletmeden hamurumu hazırlayarak başlıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mg'dır. 6 su bardağı ılık su. Evet, 7-8 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 paket kuru maya. Karıştıralım. Toplamda 15 su bardağı un var. Azar azar ekliyorum. 7-8 kaşık da tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Evet, oldukça yumuşak bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru toparladıktan sonra tekrardan yoğuruyorum. Aynı kabın içine alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirerek mayalanması için kenara kaldırıyorum. Evet, hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Sofranın üzerine alıyorum. Un serperek tekrardan yoğuruyorum. Evet, 4'e keserek uzaltıyorum. Hamurları portakal büyüklüğüne yakın bezelere kesiyorum. Evet, bezeleri yuvarlayalım. Yuvarladığımız bezeleri merdane yardımıyla şöyle çay tabağı büyüklüğünde hafif bir şekilde açalım. Toplamda 2,5 su bardağı sıvı yağ kullandım. Her bezeyi mutlaka bolca arkalı önlü olacak şekilde sıvı yağ ile bolca yağlayalım. Evet, yağlanmış tepsiye de dizelim. Evet, biz yağladığımız bezeleri bir poşete alıyorum ve dinlenmesi için kenara kaldırıyorum. Dinlendirdiğim bezeyi 2 tanesi üst üste alıyorum. Üzerine de tepsideki yağdan biraz gezdirerek vura vura çeke çeke inceltebildiğim kadar incelterek açıyorum. Ve daha sonra rulo saralım.
gül böreği şeklinde kenara alalım. Evet, saniyeler içinde bezemizi büyütüyoruz gördüğünüz gibi. Büyüttükten sonra da rulo saralım. Gül böreği şeklini verdikten sonra tekrardan tepsiye alarak dinlenmesi için kenara kaldıralım. Evet, gözlemelerim hazır. Biraz un serperek merdane yardımıyla hafif bir şekilde inceltiyorum. Evet, pişmeye hazırlar. Evet, gözlemelerimi sacın üzerine diziyorum. Ve arkalı önlü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi mayalı olduğu için puf puf kabarıyorlar. Sanki yağlı ekmek gibi. Ve sık sık çevirerek pişirelim. Pişenleri yağlanmış bir tepsiye alıyorum. Kalanları da aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. Evet, gözlemelerimi pişirmeye devam ediyorum. Son gözlemeleri de tepsiye alıyorum. Hepsini pişirdim. Dilerseniz hemen tüketin, dilerseniz buzluğa kaldırabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.